Antibiyotikler, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve hayat kurtarıcı etkiye sahip ilaçlardır. Ancak antibiyotiklerin aşırı kullanımı sonucu süper mikroplar adı verilen dirençli bakteri türleri ortaya çıkmıştır. Süper mikroplar nedir diye sorabilirsiniz. Burada antibiyotiklere karşı dirençli ve hiçbir şekilde antibiyotiklerin yok edemediği mikroplardan bahsediyoruz. Süper mikroplar antibiyotiklere karşı dirençli olan bakteri türleridir. Bu bakteriler genetik mutasyonlar ve plazmit adı verilen DNA parçaları aracılığıyla direnç kazanırlar. Ayrıca aşırı antibiyotik kullanımı sonucu bu bakterilerin dirençli hale gelme riski de artmaktadır. Şimdi burada antibiyotik direnci nedir diye sorabilirsiniz. Mekanizmaları antibiyotikler bakterilerin büyümesini durdurarak veya öldürerek etki ederler. Ancak bazı bakteri türleri antibiyotiklerin etkisini engellemek veya azaltmak için bazı mekanizmalar geliştirmişlerdir. Örneğin bazı bakteriler antibiyotiklere karşı hücre duvarını kalınlaştırarak direnç kazanırlar. Diğer bakteri türleri antibiyotikleri hücre içinden dışarı atarak etkisiz hale getirirler. Ayrıca bazı bakteriler antibiyotikleri hedef alan enzimleri değiştirerek veya yok ederek direnç kazanırlar. Şimdi süper mikropların da etkilerine de bakalım kısaca. Süper mikropların oluşumu enfeksiyon hastalıklarının tedavisini zorlaştırmaktadır. Antibiyotiklere karşı dirençli olan bakteriler daha önce tedavi edilebilen hastalıkları tedavi edilemez hale getirebilirler. Bu durum özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde hayatı tehdit edebilir. Ayrıca süper mikropların yayılması toplum sağlığı açısından da ciddi bir tehdit oluşturur. Çözüm önerilerine bakalım beraber. Süper mikroplarla mücadele etmek için çeşitli çözüm önerileri sunulmaktadır. Bunların başında antibiyotik kullanımının kontrol altına alınması gelmektedir. Ayrıca antibiyotiklerin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması dirençli bakteri türlerinin oluşumunu engelleyememektedir. Bunun yanı sıra yeni antibiyotiklerin keşfi ve geliştirilmesi de süper mikroplarla mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte antibiyotiklerin aşırı kullanımı sadece insan sağlığı değil, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Hayvanlarda kullanılan antibiyotiklerin insanlara geçmesi ve çevreye yayılması süper mikropların oluşumunu hızlandırabilir. Bu nedenle hayvanlarda antibiyotik kullanımı da sınırlandırılmalıdır. Süper mikropların ortaya çıkışı antibiyotiklerin keşfinden kısa bir süre sonra başlamıştır. İlk antibiyotik penisilinin keşfi 1928 yılında Alexander Fleming tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu keşif enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde devrim yaratan bir adım olmuştur. Ancak antibiyotiklerin yaygın kullanımı bakterilerin direnç geliştirme mekanizmalarını hızlandırmıştır. Süper mikropların ortaya çıkışında en önemli faktörlerden birisi antibiyotiklerin yanlış ve aşırı kullanımıdır. Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde etkili olmakla birlikte virüsler ve mantarlar gibi diğer enfeksiyonlara karşı etkisizdirler. Bu nedenle antibiyotiklerin virüs veya mantar enfeksiyonları için kullanılması dirençli bakteri türlerinin ortaya çıkmasına da neden olabilmektedir. Antibiyotiklerin aşırı ve gereksiz kullanımı antibiyotiklerin etkisini azaltır ve dirençli bakteri türlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Süper mikropların ortaya çıkması enfeksiyon hastalıklarının tedavisini de zorlaştırmaktadır. Dirençli bakteri türleri antibiyotiklerle tedavi edilemez ve durum ölümcül sonuçlarla doğurabilmektedir. Özellikle ameliyat gibi invaziv işlemler sonrasında gelişen enfeksiyonlar dirençli bakteri türleri nedeniyle tedavi edilemez hale gelebilmektedir. Bu nedenle süper mikropların oluşumunu engellemek için antibiyotiklerin doğru ve etkili olarak kullanımı önemlidir. Antibiyotiklerin doğru kullanımı antibiyotik direncini önleyebilir. Antibiyotiklerin doğru kullanımı bakteriyel enfeksiyonlar için gerekli olan antibiyotiklerin seçilmesi
ve yalnızca gerektiği kadar kullanılması anlamına da gelmektedir. Antibiyotik tedavisi sonlandırıldığında enfeksiyonun tamamen iyileştiğinden emin olmak da önemlidir. İlaçları erken bırakmak, enfeksiyonun tekrarlanmasına ve dirençli bakteri türlerinin ortaya çıkmasına da neden olabilmektedir. Bu yüzden düzgün kullanılması gerekmektedir. Antibiyotiklerin doğru kullanımının yanı sıra yeni antibiyotiklerin keşfi ve geliştirilmesi de süper mikroplarla mücadelede önemli bir rol oynar. Ancak yeni antibiyotiklerin keşfi ve geliştirilmesi uzun ve pahalı bir süreçtir. Bu nedenle mevcut antibiyotiklerin etkisini arttırmak için alternatif tedavi yöntemleri de araştırılmaktadır. Bu alternatif tedavi yöntemleri arasında probiyotikler ve faj terapisi gibi doğal tedaviler de yer almaktadır. Probiyotikler vücudun doğal bağırsak florasını koruyarak enfeksiyonlara karşı direnci arttırabilir. Faj terapisi ise bakterileri yok etmek için özel olarak üretilen virüslerin kullanılmasıdır. Bu virüsler enfekte olan bakterilere hedef alarak dirençli bakteri türlerine karşı etkili olabilirler. Süper mikroplarla mücadelede ayrıca küresel bir işbirliği ve koordinasyon da önemlidir. Antibiyotik direncinin önlenmesi ve süper mikropların kontrol altına alınması tüm ülkelerin katkısı ve işbirliğiyle mümkün olacaktır. Burada özellikle şunu söylemek isterim. Probiyotikler bu süreçte çok etkilidir arkadaşlar. Probiyotik takviyeleri antibiyotik yerine de geçebilmektedir ve düzenli kullanımda bunu kefir ya da yoğurt ya da süt tüketerek ya da turşu tüketerek fermente edilmiş gıdalardan temin edebilirsiniz. Antibiyotik direnci dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır. Ancak bakterilerin antibiyotiklere karşı dirençli hale gelmesi enfeksiyonların tedavisini de zorlaştırmaktadır. Antibiyotik direnci, yanlış ve aşırı antibiyotik kullanımı, yanlış dozaj ve ilaçların reçetesiz kullanımı nedeniyle oluşmaktadır. Ayrıca hayvan yetiştiriciliğinde de antibiyotik kullanımının yanlış ve aşırı kullanımı dirençli bakteri türlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Süper mikroplar bu dirençli bakterilerin en önemli örnekleridir. Antibiyotiklerin etkisini tamamen kaybetmiş olan bu bakteriler, enfeksiyon hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan her türlü antibiyotiği de devre dışı bırakabilmektedir. Süper mikroplar ciddi enfeksiyonlara neden olabilen, ölümcül sonuçlar doğurabilen enfeksiyon hastalıklarının nedeni olabilirler. Süper mikropların kontrol altına alınması, yeni antibiyotiklerin keşfedilmesi ve kullanımına sunulmasıyla paraleldir. Ancak antibiyotiklerin geliştirilmesi uzun ve pahalı bir süreçtir. Ayrıca bakterilerin direncini yenmek için sürekli olarak yeni ve özel bilgiler de elde edilmesi gerekmektedir. Antibiyotiklerin doğru kullanımı, reçete edilmeden önce bakteriyel enfeksiyonların tanısının doğru bir şekilde konulması ve sadece gerektiği kadar kullanılması anlamına gelir. Ayrıca antibiyotik tedavisinin kesintisiz olarak da tamamlanması önemlidir. Antibiyotik tedavisinin kesilmesi dirençli bakterilerin oluşmasına da neden olabilmektedir. Antibiyotik alternatif tedavi yöntemlerinde antibiyotiğin etkisi ise probiyotik ile enfeksiyonlara karşı direnç arttırma, bağırsak florasının korunması gibi koruma yöntemleriyle yapılabilir. Bunun içerisinde faj terapisi de vardır. Bu da etkili bir yöntemdir. Süper mikropların kontrol altına alınması ve bu yöntemleri incelediğimiz zaman özellikle antibiyotik kullanımı ile beraber hijyen kurallarını da kontrol etmemiz her zaman önemlidir. Özellikle antibiyotiği reçeteli bir şekilde alınıyorsa kullanım zamanını ve mikrobun ölüm zamanına kadar bunu doğru kullanım yaparak tedavi sürecini başlatmak her zaman iyi olacaktır. Süper mikroplar, antibiyotiklerin aşırı ve yanlış kullanımı sonucu ortaya çıkan dirençli bakteri türleridir. Bu durum enfeksiyon hastalıklarının tedavisini zorlaştırmakta,
toplum sağlığı açısından da ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Süper mikroplarla mücadele etmek için antibiyotik kullanımını kontrol altına almamız lazım ve doğru ve etkili kullanıma yönlendirmemiz gerekmektedir. Bu nedenle süper mikroplarla mücadelede sadece insan sağlığı değil, tüm canlıların sağlığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Evet arkadaşlar, bu antibiyotik kullanımlarına özellikle böyle bilgi vermek istedim. Çünkü hem antibiyotiklerin artık etkisinin azaldığı çoğumuzun illa duyduğu bir durumdur. Bunun kullanımla alakalı olduğunu ve aşırı kullanımlar ya da kullanımı yarıda kesmek gibi problemlerle çıkan güçlü bakterilerin ortaya çıkmasıyla oluşan bir durum. Bu sebeple mesela yaşadığımız Covid salgını da bu tarz durumların ne kadar önemli olabileceğini gösterebiliyor. Yani antibiyotiğe dirençli olan bir süper mikrobun insanlar arası yayıldığını düşünürseniz ne kadar büyük etki yaratabileceğini de anlayabilirsiniz. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.